Herkese merhabalar arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün yine sizle harika bir kırlent çalışması yapacağız. Yine aynı şekilde bir önceki videomda anlattığım gibi okuldaki Almanca öğretmeni arkadaşım Fazilet hocam çalışmış bunu. Kendi evi için yapmış. Ben de sizlere göstermek istedim. Hazır böyle bir şey yapılmışken. Şimdi ben size motifin yapılışını, birleştirilmesini ve şöyle çevirelim. Bakın şu arka kısmını tamamını ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Özellikle ilk defa kırlent çalışması yapacak arkadaşlarım için son derece ayrıntılı bir anlatım olacak. Evet arkadaşlarım, sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Şöyle arkadaşımızın yaptığı üzerinden ben size bir de ölçü vereyim arkadaşlarım. Mesela bir tane motif hemen hemen 10 santim. Ve istediğiniz kadar bakın kenarlardan artırabilirsiniz. Motifleri daha büyük yapabilirsiniz. Bir motifi büyük yapıp motiflerin sayısını azaltabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bu model rahatlıkla böyle büyütmeye fırsat veriyor arkadaşlarım. Evet. 39 santim. Bir de şöyle bakalım. Yine burası da 39 santim. 39'a 39. Evet, ipim Alize Cotton Gold. Tığım ise 2,5 milim arkadaşlar. Şöyle hemen ipimi sabitleyerek başladım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen şöyle başlamış olduğum yere giriyorum. Küçük bir yuvarlak oluşturdum bakın. 3 zincir. Buranın içerisine 3 zincirin yanına 2 tane ikili trabzan. Toplam zincirle birlikte 3 olacak. 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Şöyle şu ipi de saklayalım altta. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Üç tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Şimdi burada kapatırken bakın zincir çekip kapatmayacağım. Üstüne alıyorum. Şurada başlamış olduğum zincirin içine şöyle giriyorum. Bunu bu şekilde kapatıp köşeyi oluşturuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada şuraya bir tane daha ikili trabzan yaparak 3 tane ikili trabzan sayımızı 7'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5. Evet, 3 tane ikili trabzan sayısını 7'ye çıkartıyoruz burada. Bakın 1, 2 oldu. Şöyle giriyorum. 3. Her birinin tepesine bir tane yapıyorum. Kenarlara da ikişer ekliyorum. Yani her sırada 4 tane eklemiş oluyoruz. Bir tarafa sadece. Şimdi şöyle. Bakın. 2 buraya ekledim. 2 de buraya. 3 de burada vardı. 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Özellikle böyle kalmış ipleriniz varsa, mesela o kalan ipten bir tane bile motif çıkmış olsa rengarenk bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 taneyi yaptım. Yine 3 tanenin üstüne 3 tane yapıyoruz. Toplam yine
7 tane ikili trabzanımız olacak. Buraya da 2 tane yaptık. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sırada hep 7, 7 bu şekilde devam edecek arkadaşlarım. Şimdi yine 2 zincir çekiyoruz. Buraya giriyorum aynı yere. 2 tane yapıyorum. 3 tane de buradakini örüyorum. 5 oldu. 2 tane de köşeye yapıyorum. 7 oldu. Yine burayı da 7'ye tamamlamış olduk. 2 tane zincir çekiyoruz. Buraya giriyorum aynı yere yine. Bak 2 tane yaptım. 3 tane de buraya yapıyorum. 5 oldu. 2 tane de buraya yapıyorum ve 7'ye tamamlıyorum. Şimdi yine bitiş kısmına geldik. Aynı şekilde biraz önce nasıl bittim? İp aldım. Şurada çektiğim zincirin içine girdim. Biraz şöyle çekerek, yani gevşek bir şekilde köşe oluşsun diye. Böyle bir görüntü. 3 zincir çekiyorum. Buraya tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada 7 yapmıştım. Her birinin tepesine birer tane daha yaparak burayı tamamlıyorum. Toplam bu 7 tanenin 2 sağından 2 solundan artacağını düşünürsek bizim bu sırada 11 trabzanımızın olması gerekiyor. Bakalım sayacağız şimdi. Köşede yine 2 tane yapıyoruz. Şimdi sayalım. Başladığımda sayıyorum 1 olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Güzel. Aynı mantıkla bakın yine 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bu sefer 2 tane daha yapıyoruz. Şuradaki 7 taneyi örüyoruz. Her birisinin tepesine batarak ilerliyoruz. Sonda 2 tane daha örüyorum bakın. Toplamda sayacağız 11 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamamdır. Dediğim gibi her sırada 4, 4 artacak arkadaşlarım. 2 buradan, 2 buradan. Ve bu şekilde motifimizi büyütmüş oluyoruz. 2 zincir çektim. Aynı şekilde 2 tane. Sonra 7 tane, sonra 2 tane. Sonda görüşelim. Evet, yine tam köşedeyim. Bakın üstüne aldım. Burada yine çekmiş olduğum zincirin içine giriyorum. Köşeyi şu şekilde oluşturuyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Şuraya bir tane ikili trabzan yaparak köşeye 2 tane yapmış oluyorum ve diğer sırama başlamış oluyorum. Şimdi az önce 11 taneydi. 11 bunun üstünde olacak. 2 burada, 13. 2 de burada, 15. Bu sırada trabzanlarımızın sayısı 15 olacak arkadaşlar. Evet, hızlıca yapalım. Daha sonra beraber sayalım. Evet, son kısma da 2 tane yaptık. Bakın başta da 2 tane var. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Gördüğünüz gibi 11'i 15'e çıkardık. Her sırada dörder dörder kenarlardan trabzanlarımız artıyor.
2 zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde 15 trabzanda bu tarafa yapıyorum. Evet, aynı mantık arkadaşlarım. Sonda görüşelim. Aynı şekilde yapalım. 15, 2 zincir, 15, 2 zincir, 15. Burada görüşelim. Evet, yine son tarafa geldim. 2 tane yapıyorum. Toplam 15 oldu. Şurayla birlikte. Yine aynı şekilde köşeyi kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yapmış oldum zincirle birlikte. Sonra tekrar burada da yine 2 buradan artıracağım. 2 de bu taraftan artıracağım. Dolayısıyla 15 tane ikili trabzanım 16, 17, 18, 19. 19, 19 devam edecek bu sefer. Bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlarım. Şimdi ben bunu şöyle arkadaşımız 5 sıra yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 burada bırakmış. 6 sıra yaptım ben. 6 sıranın ölçüsünü de bir vereyim size. Onunki 10 santimdi. Bakalım 6 sıra yapıldığında. Evet, 12 sıra gayet ideal bence. Hatta isterseniz bunu 8 sıra 9 sıraya kadar da büyütüp daha büyük parçalar elde edebilirsiniz. Mesela 9 tane motiften bir kılıf veyahut da 4 renk yaparsınız. 4 tane de ama 9 tane daha güzel olacaktır rengarenk. Bu şekilde istediğiniz gibi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu ben şurada yapmış olduğum gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapıyorum, geliyorum. En sonda yaptığımızda bakın sayımız kaç olmuş bakalım bir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. En son yaptığımda sayı 23 olmuş. Unutmayın, her sırada 2 buradan 2 buradan 4 tane 4 tane artırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüyor. Şimdi 6 sıra yapalım, gelelim. Evet, sona kadar geldim. Dediğim gibi en son sırada 23 trabzanlarımızı yaptık. Biterken yine aynı şekilde şuradan bir zincir çekiyoruz. Hemen ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle 3 renk yaptım. Bir de şu pembeden yapıyorum. Kamera arkasında geliyorum. Dediğim gibi aynı mantıkla bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bir de şöyle bir güzelliği var. Yani elinizde mesela bir tane yapacak kadar bile ip kalmış olsa rengarenk yaparsınız. Çok güzel. Koparma işleminin aralarda olmaması da güzel bence. Gayet temiz, rahat bir çalışma. Hemen ben pembeyi yapıyorum, geliyorum. Şöyle hiç bilmeyen arkadaşlarımız için şurada ipimizi de arkaya çekelim arkadaşlar. Böyle bırakmayalım. Kısa. Evet arkadaşlarım, 4 farklı renkle çalıştım. Şimdi şöyle sizlere birleştirmeyi ve arka kısmını nasıl yapacağımızı bu 4 tane motif üzerinden göstersem yeterli olacak. Siz istediğiniz büyüklükte 6 tane mi yapacaksınız, 9 tane mi yapacaksınız? Motiflerinizi bu şekilde hazırlayacaksınız. Aynen gösterdiğim gibi birleştirmeyi de yapacaksınız. Ben hem şuradan buraya kadar hem buradan buraya kadar birleştireceğim. Dolayısıyla aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi bunun için birleştirme için beyaz bir ip kullanacağım. Evet, bakın şöyle ipimi sabitliyorum. Motiflerimin şöyle az daha yaklaştırayım. Yine ters kısımları içe gelecek şekilde, düz kısımları bakın dışa gelecek şekilde aldım. Şöyle köşeden giriyorum. 1, 2, köşeye 2 tane sık iğne ile başladım. Daha sonra her birinden birer tane karşılıklı alarak sık iğne yaparak birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Şu ipleri de bu şekilde arada saklarsınız. Çok kısa kesmeyin arkalarını arkadaşlar.
Arada böyle kaybedin. Evet. Böyle tek tek bir buradan bir karşıdan alarak son tarafa kadar gidelim. Sona kadar gidelim. Evet, karşılıklı bakın alarak bu şekilde birleştirdik. Çok güzel sık iğne ile birleştirme ben çok seviyorum arkadaşlarım. Özellikle böyle battaniyeyle kırlentlere de çok güzel oluyor. Hem de sağlam oluyor. Şimdi köşedeyim. Bir tane de köşeye yaptım. Şöyle bir tane daha yapayım. 2 tane de köşe yaptım. Şimdi diğer iki rengimi getiriyorum. Yine aynı şekilde ters kısımları içeride kalacak. Düz kısımları dışarıda. Bu ikisini buradan getirip buradan devam ediyorum. Bir, iki, köşelere 2 tane yaptım. Yine karşılıklı her birinden bir buradan bir karşıdan alacak şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Yine köşeye geldiğimde bakın 1, 2 fazla olursa bir tane de yapabilirsiniz buraya. 2 tane yaptım ya. Şimdi siz mesela 2 tane daha motif ekleyeceğiniz zaman az önce aldığım gibi burada 2 tane getiriyorsunuz. Aynı şekilde ekleyip büyütüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Şurada yaptığımız gibi. Şimdi ben burada bunu bittiği zaman bir zincirimizi çekip kapatıyoruz. Dediğim gibi sizler buradan devam edeceksiniz. Aynı şurada eklediğim gibi buradan eklemeye devam edeceksiniz. Evet, şimdi bu şekilde ekledim. Şimdi de buradan tutacağım. Şöyle bu tarafa doğru geleceğiz. Yine şöyle tam köşeden girelim. Bir, iki. Köşeye 2 tane sık iğne yaptım. Sonra devam ediyorum. Bakın yine bir buradan bir karşıdan alarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece şu geçişte ortada küçük bir püf noktası var. Onu göstereceğim size. Ortaya kadar devam edelim. Evet. Tam ortaya kadar geldim. Şimdi arkadaşlarım bakın köşedeyim şurada. Bir tane buraya yapıyorum. 2 yaparsak fazla oluyor. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar şu köşeye geçiyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Ve daha sonra yine karşılıklı bakın bir zincirle atladım. Karşı tarafa geçiyorum. Tekrar yine her birisinden ala ala böyle sık iğne yaparak sona kadar gidiyorum. Hiç atlama yapmıyoruz. Her birine giriyoruz. Böyle. Gördünüz mü? Bu şekilde ortayı atlatmış oluyorum. Arada bir zincir var. Köşelere de birer tane yaptım. Şurada 2 yapmıştım. Birer tane yaptım. Şimdi sona kadar gidelim. Sona kadar geldim. Şimdi sonda da yine köşeye 1, 2. Siz burada diyelim ki 2 tane daha eklediniz. Devam edeceksiniz. Aynı bu şekilde şurada eklemiş olduğumuz gibi burada devam edeceksiniz arkadaşlarım. Şimdi ben burada bunu bitiriyorum. Evet, şimdi bunu beyazla birleştirdim. Şu
çevresine de yine bir sıra beyazla bir sık iğne geçebiliriz. Ya da ikili trabzan geçebiliriz. Bakayım arkadaşımız burada ne yapmış? Evet. Sık iğne geçmiş. Biz de şöyle tüm çevresine sık iğne geçelim. İpimizi sabitliyorum. Yine köşeden herhangi bir yerden bakın girdim. Şöyle düz tarafındayım örgümün. Şöyle şu ipi de kaybederek her birine giriyorum farkındaysanız. Her birine girerek sık iğne yapıyorum. Şuraya kadar gidelim. Şurayı geçerken bakın köşeyi bir tane de bu tarafa yaptım. Az gelirse 2 de yapabilirsiniz. Elinize göre ayarlayın arkadaşlarım. Şöyle iyi oldu sanki. Aynı şekilde devam ediyoruz. Köşeye kadar gidelim şimdi. Evet, köşeye geldiğimizde 2 zincirimiz vardı. Bakalım kaç taneyle dönebiliriz? 1 2 3. Evet, 3 taneyle rahatlıkla dönüyoruz arkadaşlarım. Bakın. O zaman köşelerde 3'er tane yaparak dönelim. Daha sonra her birine böyle tek tek giriyoruz. Şurayı da dediğim gibi bir buraya yaptım, bir buraya. Yetmezse 2 yaparsınız. Elinize göre ayarlayın. Şimdi şu başladığımız yere kadar kamera arkasına yapalım ve burada görüşelim. Evet, son tarafa geldim. Bakın şurada bir tane yapmıştık. 3 oldu toplam. Köşeler. Şöyle bir kaydırma yaparak ipimizi burada kesebiliriz arkadaşlarım. Yine arka tarafa saklamayı ihmal etmeyin. Şöyle daha düzgün saklayın. Tabii ben şimdilik şöyle alıyorum. Arkadan görünmesini saklandığı zaman. Evet. Bakın bu şekilde tüm çevresinde yine sık iğne ile çevrelemiş olduk. Şimdi sizlerin kaç tane motifiniz varsa siz bu şekilde aynen birleştirmiş olmanız lazım. Çok hoş oldu arkadaşlar bu arada. Şimdi arkasına bakalım nasıl yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi tek renk çok güzel olmuş. Hemen şuradan başlayalım. Bir de arkasını hiç bilmeyenler için göstereyim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ipimi sabitledim. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle başladığım yere geliyorum. Bir kaydırma yaparak küçük bir yuvarlak. 3 zincir. Motife başladığımız gibi başlıyoruz farkındaysanız. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. 2 zincir. 1 2 ve 3. Yine burada aynı şekilde kapatacağız köşeyi, bakın. Üstüne ip alıyorum. Şuraya ilk çektiğimiz zincirin tepesine giriyorum. Şu şekilde uzatarak köşeyi oluşturuyorum. 1 2 3. Buraya yanına 2 tane daha trabzan yaptım. 3'e tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum.
Tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi arada kafeslerimize başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Buraya giriyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir, diğer köşeye giriyorum. Aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yaparak yine bir kafes oluşturdum. Diğer köşeye gidiyorum. Aynı işlemleri burada da yapalım. Üç tane daha ikili trabzan yaptım. Arada bir zincirimiz vardı. Bir zinciri çekiyorum. Şurada başlamış olduğumuz yerin köşesine şöyle bir kaydırma ile girdim. Şuraya kadar kaydırıyorum şimdi bakın. Bir tane burada. 2 3 tam köşeye kadar eklediğimle birlikte 4 tane kaydırmayla geldim. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. 2 tane ikili trabzan yanına 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak aynen yine başlamış oluyoruz. Aynı işlemleri yine yapacağız. Şimdi burada kafes sayılarımız artacak arada. Bir zincir çektim bakın. Bir kafesken şimdi 3 kafesimiz olacak. Birinci kafes bu. Bir zincir. Buraya geldim. İkinci kafesimiz bu. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim, bu sefer köşeye giriyorum. Aynen 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir kafes. Bir zincir. İkinci kafes. Bir zincir. Ve üçüncü kafes. Fakat üçüncüyü buraya eklemeyeceğiz. Ne yapıyorduk? Köşeye giriyorduk. Böyle. 1, 2, 3. İki tane zincir çekiyoruz. Yine köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. İki zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim yine. Tekrar bir zincir çektim. Yine başlamış olduğum yere gidiyorum. Ve aynı şekilde
buradan tek tek kaydırarak köşeye kadar ilerliyoruz. Bakın. 3 zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde köşeye oluşturuyorum. 2 zincir çektim yine. 3 tane daha aynı yere ikili trabzan yapıp köşeye oluşturuyorum. Şimdi buradaki 3 tane kafesimizi 5'e çıkaracağız. 1 zincir. Bu birinci kafes. 1 zincir. İkinci kafes. 1 zincir. 3. 1 zincir çekiyorum. 4. 1 zincir çekiyorum. En köşeden giriyorum ve 5.'yi yapmış oluyorum. Yine aynı şekilde köşe hep aynı. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Aynı şekilde yine 1 2 3 4 5 tane yaparak bunu bu şekilde büyütüyorum. Büyütelim, sonunda görüşelim. Bir sıra daha yapalım. Evet, sona geldim. 1 2 3 4, bir de burası olacak 5. Bir zincir çekiyoruz yine. Bakın şöyle çektiğimiz 3 zincirin tepesine kaydırmayla bağladım. Tek tek köşeye kadar gidiyorum. Hep aynı işlemleri yapıyorum. Bakın 1 2 3, aynı şekilde 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Köşelerimiz hep aynı. Burada şimdi 5 tane kafesi 7'ye çıkaracağız arkadaşlarım. Aynı mantık. Bir zincir, buraya geliyorum. Bir zincir, hemen kafesin tepesine bir zincir, en sona gidiyorum. Şimdi 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeye oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve aynen devam ediyorum. Bir zincir. Hep bu şekilde olacak. İsterseniz elinizde kalan kullanmış olduğunuz iplerden rengarenk de sıra sıra keserek de yapabilirsiniz. Bir önceki videoda da arkadaşımız 2 renk yapmış. O kesme ve ekleme kısmını da gösterdim hiç bilmeyenler için. Hani yeni renkle başlama kısmını da gösterdim. Bundan bir önceki videoda. Evet arkadaşlarım, bu şekilde devam edecek. Buralar hep sabit kalacak. Şu aradaki kafeslerimiz ikişer ikişer artacak. Şöyle şuradan bir daha bir göstereyim. Şu şekilde. Bakın. Buralar bu şekilde çoğalıyor. Arada kafeslerimiz artıyor. Şimdi ben bunu şu elimdeki parçaya kadar büyüteceğim. Sonra size eklemeyi de göstereceğim. Sizler de elinizde ne kadar büyüklükte yaptıysanız, belki 6, belki 9, belki 12 motif yaptınız, bilmiyorum. Siz de elinizdeki parçaya göre bunu büyüteceksiniz. Kamera arkasına yapalım, tekrar görüşelim. Evet arkadaşlarım, bakın gördüğünüz gibi bitirdim. En sonunda bir sıra sık iğne geçtim. Şurada yaptığımız gibi. Daha sonra bakın yine motifleri birleştirirken nasıl sık iğne yaptıysam, şimdi burada da aynı şekilde şuradan yine bakın ön yüzü dışarıda olacak, arkası içeride olacak şekilde aynen köşeden başlayıp bu sefer de bu parçayla, yani arkadaki parçayla öndeki motiflerimizi birleştirmemiz lazım. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi önde kaç sık iğne var? Yani şu motifli olan kısımda kaç sık iğne varsa burayı yaparken aynı şekilde burayı da o sık iğnelerle ayarlamak lazım. Onu hani bir eksik bir fazla aynı sayıyı tutturacak şekilde trabzanları doldururken o şekilde aynı sayıya denk getirip yapmak lazım. Bakın böyle karşılıklı
aynı motifleri birleştirdiğimiz şekilde sık iğnelerle bunu bu şekilde birleştirebiliriz. Şöyle. Aynen devam edecek. Ve bunu bakın buraya kadar gelirsiniz. Köşeyi dönerken yine şurada 3 tane aynı yere 3 tane batıp dönersiniz. Evet, bunu bu şekilde devam ettirelim. Aynı şekilde bakın dönelim. Bir tarafı açık kalsın. Buradan yastığımızı koyduktan sonra burayı isterseniz böyle fiyonklarla, zincirlerle falan ara ara bağlayabilirsiniz. Ya da aynen burada yaptığımız gibi tığ ile kapatma yaparsınız. Daha sonra yıkanacağı zaman sökülüp tekrar örülebilir tığ ile. Çok zor bir şey değil arkadaşlarım. İstiyorsanız iğneyle de yapabilirsiniz ama tığ daha kolay. Dolayısıyla bu şekilde de bir birleştirme yaparsınız. Burayı buradan da yastığı koyduktan sonra yine burayı da kapatırsınız. Evet arkadaşlarım, ben tüm püf noktalarını gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.